Take two. Dün çektiğimiz her şeyi sildik. Baştan yapıyoruz. Maggie, 1970 İstanbul. 38 yaşındayım. 25 sene İstanbul. 23 sene Los Angeles. 2 çocuk annesi, 2 erkek. Bunun dışında ne anlatalım? Eğitim, bütün hayat İngilizce, Boğaziçi İngilizce öğretmeni. Amerika'da ne iş yapıyorum? Ne iş olsa yaparım modunda. Çalışmaya devam ediyoruz. Kanala gelelim. Biz bu kanalı niye açmak istedik? Niye açmak istedik Emre? Çünkü el yordamıyla biraz yolumuzu bulmaya çalıştığımız için olabilir başlarda. El yordamıyla. Ben nereden duydum önce söyleyeyim ketojenik beslenmeyi. Bundan 2 sene kadar önce Yasemin diye bir arkadaşım, hayatımda tanıdığım en ruh hastası, en çatlak kadınlardan biri. Bir gün bana ketojenik besleniyorum ben artık dedi. Arada derede görüşüyoruz böyle, çok fazla sık görüşmüyoruz. Anlamadım, bir şeyler anlatmaya çalıştı ama konu diyet oldu mu ben tamamen olaydan kopuğum. Ben hobi olarak yemek yiyen bir insanım. Ondan sonra... İnsandım. Hobi olarak yemek yiyen bir insandım. Şu anda tamamen yaşamak için, yani gerekli olduğunda acıktığımda bir lokma bir şey yiyorum. Ondan sonra defteri kapatıyoruz. Efendime söyleyeyim, şeker yok dedi zaten. İlk söylediği cümle, ketojenik beslenmede şeker yok. Beni orada kaybetti tamamen. Şekerin olmadığı yerde ben de yokum. Çünkü bildiğin yani hamur işleri, sandviçler, pizza, makarna, pilav, özellikle pilav falan filan derken bunlar karbonhidratlar zaten vücutta şekere dönüşüyor onu biliyoruz. Artı bir de şekerin kendisine meraklı bir insanım yani. Hayatta çocukluğumda en sevdiğim şeylerden 2 tanesi, bir elma şekeri, 2 pamuk şeker. Dolayısıyla hani şeker yenmiyor dediğinde orada beni kaybetti. Bir de son zaten 5 senedir böyle şeker kötü, şeker kanseri besliyor, şeker tukaka gibi şeyler çıktığı için o dalgalara da çok karşıydım. Ve Yasemin'le bunun arkasından 6 ay kadar görüşmedik. 6 ay sonra Yasemin'i gördüğümde sen bana şu ketojenik beslenmeyi bir anlat dedim. Sen o sıralar görmedin. Zayıflamak değil yani, normal bir zayıflama değil bu. Bir insanın çatısının komple değişmesi. Nasıl anlatayım? Yapısı daralmış. Yandan, önden, her şekilde bambaşka bir kadın çıkmış içinden. O noktadan itibaren herhalde günde 10 saat oku, araştır, seyret. YouTube'un içinde yaşadım diyebilirim. Kaynakların %99'u demek isterdim ama neredeyse %100'ü İngilizce. Kanalı başlatmamıza sebep olan şeylerden biri bu. Fazla Türkçe kaynak yok. Çok basit anlatan kaynak yok. Evet, çok kıymetli doktorlar var Türkiye'de. Takip ettiğimiz Doktor Can var, Ayşegül Çoruhlu var mesela. Ben ikisinin de takipçisiyim. Bu noktada okurken, seyrederken tabii Facebook da hayatın bir parçası. Facebook'un içine daldığımda ketojenik diyet dayanışması diye bir sayfaya rastladım. 9-10 bin kişi falan vardı. Bayağı büyük bir sayfaydı. Sen de aynı zamanlarda herhalde üye oldun ona. Evet. Neyse, bu arada kaydı yapan, birlikte keto yaptığımız arkadaş, o çok mysterious, gizemli bir insan olduğu için kamera önüne geçmez. Ketojenik diyet dayanışmasına üye oldum. Bir süre tabii bütün bu seyrettiğim, okuduğum bilgileri orada anlatmaya başlayınca bir de çok yani sığ bilgilerle, yanlış bilgilerle oraya postlar yapanları görünce ya bir dakika dedim, bu doktor böyle demiyor, bunun sebebi bu değil, bunun yapılış yolu bu değil, bunu böyle yersen işe yaramaz, aralarda atıştırma yaparsan işe yaramaz falan derken bu grup yöneticisinin dikkatini çekmiş, beni bir şey biliyor zannetmiş, Simay Atilla. Bir gün özelden bir davetiye yolladı. Gelip dedi, grubumuza moderatör olur musun? Zaten havaya girmeye müsaittim. Direkt bir tarafım kalktı. Tabii dedim, olurum, ne demek yani. Bu kadar bilgiyi kendime saklamam haksızlık olur. Neyse, kısacası gruba üye olduk.
Grup ondan sonra çığ gibi büyüdü. Şu anda 25 bin kişiye varmak üzereyiz. Sanıyorum yani diğer üye olduğum gruplardan mesela Mide Lobisi var ki çok çok büyük bir grup Türkiye'de. Çok da influential nasıl denir? Siz nasıl diyorsunuz Türkler? Influential, etkili bir grup. Mide Lobisi bayağı sağlam bir grup. Ama ketojenik diyet dayanışması valla onu sollamış durumda. Bir de şöyle bir şey var, ne kadar insan üye olursa o kadar daha fazla insanı davet ediyor falan filan derken grup çığ gibi büyüyor. Çığ gibi büyümesinin en büyük sebeplerinden biri ketojenik beslenme kesinlikle ve kesinlikle diyet, rejim olayı değil. Ve bu konuya dalan, bu beslenme düzenine geçen insanlar bir süre sonra, çok kısa bir süre sonra bunu anlayınca bir insan 10 insana, 10 arkadaşına davetiye yolluyor. Dolayısıyla grubun büyüme hızı hani ikişer, üçer, beşer falan filan değil. Telefonuma, elime her attığımda 50 kişi bekleme listesinde. Yani sürekli sabahtan akşama kadar neredeyse 6-7 moderatör gelenleri onaylıyoruz. Tabii 25 bin kişilik bir grupta inanılmaz büyük bir bilgi birikimi var içeride. Yani bugüne kadar yazılan postlar ve gerek hastalıklarını atlatmış kişilerin, gerek bu konuda bilgisi olan kişilerin verdiği bilgiler artık sosyal medyanın değişme hızıyla da tarihin derinliklerine gömülüyor. Dolayısıyla yeni bir üye geldiği zaman direkt aman biri bana bunu anlatabilir mi diye başladığı zaman biz artık durumda olduğumuz için daha sonra gruba katılanlar yardımcı olmaya başlıyor falan filan. Çok güzel bir döngü var grubun içinde. Ama esas bilgileri hashtaglerle zaten kaydettik grubun içinde. Dolayısıyla yazılı elde etmek istediğiniz herhangi bir bilgi olursa her şeyden önce Facebook grubuna katılın. Ketojenik Diyet Dayanışması. Süper bir grup. Ben grubun en ukalası, en aksisi, en terbiyesizi, en hazır cevabı. Sevenler var tabii, sevmeyen, gıcık olan da çok var ama bu kadar. Olay bu. Çok güzel. Çok güzel. Çok bilgilisiniz Evet. bu konuda. Çok yok değilim, estağfurullah. Çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Pardon. Tamam, buyurun. Biz okuyarak, seyrederek, etraftan duyarak, öğrendiklerimizle ve kendi tecrübemizle yola çıktık ve bunu yaptık. Bayat bilgilere mümkün olduğunca prim vermeden. Fakat tekrar her videoda söylemeye çalışacağız. Eğer herhangi bir hastalığınız varsa kesinlikle ve kesinlikle doktor onayı olmadan, doktorunuza danışmadan kendi kafanıza göre böyle bir iş yapmayın. Bahsettiğim hastalıklar elbette ciddi hastalıklar, kan, damar, kalp vesaire problemleriniz varsa lütfen ve lütfen ilk önce doktorunuza danışın. Ufak bir parantez, maalesef bu konuyu çok iyi bilen, çok araştırmış veya destekleyen doktor da yok. Tıpta nereden bakarsanız bakın, yılda yapılan milyarlarca dolar yatırımlara rağmen aslında çok tutucu bir alan. Gelişmeler oluyor ama şöyle bir örnekle anlatayım. Bir diyabetli hastayı şeker kontrolü sebebiyle bir ömür boyu kendinize bağlayabilirsiniz. Yani indi çıktı, ayarlama yaptı, insülin dozu, şusu busu falan filan. Ama keto gibi bir çözümle eğer hastalığı elimine ederseniz o hastanızı bir daha göremezsiniz. Dolayısıyla tıbbın ve Big Pharma dediğimiz ilaç endüstrisinin de fazla desteklemediği bir konu. Magic Pill filminden bahsedeceğim biraz daha sonra. Evet, seni dinliyorum. Neyse, o kısmı Buyurun. zaten kesiyoruz çünkü Niye? doktorlara direkt sataştın orada. Neyse. Sataşmadım canım, doktorlara. Sen kesmiyor. 2 Şubat 2019 tarihinde bir sabah kalktım, başlıyorum artık dedim. Et, balık, tavuk, yumurta. Biz bu yakıtı alıp vücuttan tamamen atıp yerine yeni bir yakıt koyuyoruz. Peki ketosise girmek diyorlar. Ketosise girmek ne? Çok beylik laflar bunlar. Yaşam biçimi falan filan deyince insanların gözünde daha da büyüyor aslında. Yasemin bir sene kadar sucuklu yumurta yiyerek zayıfladı da. Her neyse. Yenmeyecekleri öğrenmek lazım. Yenecekleri değil.